Konfüçyüs, Çin'de Kongzi, Batı'da Konfüçyüs. Adı 2000 yılı aşan bir düşünce geleneğinin merkezinde durur. Milattan önce 551 yılında Doğu Zhou Hanedanlığı döneminde doğdu. Bu dönem savaşların, derebeyliklerin ve ahlaki çözülmenin arttığı bir çağdı. Konfüçyüs düzenin çöktüğü bir dünyada yetişti. Babası küçük yaşta öldü. Yoksulluk içinde ama saygın bir aile ortamında büyüdü. Hayatı boyunca düzenin rastlantıyla değil emekle kurulacağına inandı. Genç yaşta tarih, müzik, töre, yazı ve hesap eğitimi aldı. Bilgiyi bir ayrıcalık değil toplumsal sorumluluk olarak gördü. Konfüçyüs bir din kurmadı. Tanrılardan, mucizelerden ya da öte dünyadan söz etmedi. Onun felsefesi bu dünyaya, bu hayata, bu insana aitti. Temel sorusu şuydu: İnsan nasıl erdemli olur ve erdemli insanlar olmadan toplum ayakta kalabilir mi? Cevabı netti. Toplum yukarıdan aşağı değil, insandan başlayarak düzelir, erdem bireyde başlar. Bu yüzden öğretmenliği bir meslek haline getirdi. Soylu ya da yoksul ayrımı yapmadan öğrenci kabul etti. Bilginin herkese açık olması gerektiğini savundu. Öğretisinin merkezinde 4 temel kavram vardır: İnsancıllık, adalet, saygı ve töre. Bunlar Konfüçyüs'e göre insan olmanın omurgasıdır. Aile, onun düşüncesinde sadece özel bir alan değildir. Toplumun küçük bir modelidir. Evde saygı yoksa devlette düzen olmaz. Konfüçyüs devlet görevlerinde de bulundu. Reformlar yaptı, soyluların yetkilerini sınırladı. Ama erdemsiz yöneticilerle çatıştı. Bu çatışmalar yüzünden görevlerinden ayrıldı. Yıllarca farklı eyaletleri dolaştı. Düşüncelerini anlattı ama uygulayacak bir iktidar bulamadı. Yine de vazgeçmedi. Gittiği her yerde öğrenci yetiştirdi. Fikirleri, yazdıklarından çok insanlarda yaşamaya başladı. Sözleri ve konuşmaları öğrencileri tarafından Lunyu adıyla derlendi. Konfüçyüs yazmadı ama sözleri çağları aştı. Konfüçyüs bize şunu söyler: dünya düzensizse önce insan kendine bakmalıdır. Çünkü toplum insanın büyütülmüş halidir. Konfüçyüs M.Ö. 479 yılında 70'li yaşlarında Lu'da hayata veda etti. Hayattayken düşüncelerini hayata geçirecek bir iktidar bulamadı. Ama arkasında binlerce öğrenci ve yüzyıllar boyunca sürecek bir düşünce bıraktı. Onun sözleri imparatorlukları yönetti, eğitim sistemlerini şekillendirdi, toplumların ahlaki omurgasına dönüştü. Konfüçyüs'ün mirası şunu hatırlatır: İnsan değişmeden dünya değişmez. Ve son olarak der ki, erdemli insan başkalarını suçlamadan önce kendini düzeltir.